Bugün sizi öyle bir dünyaya davet ediyorum ki, kelimeler yalnızca kelime değil, harfler ilahi birer şifreye dönüşüyor. Bir şair ise sadece şiirleriyle değil, trajik ölümüyle de ölümsüzleşiyor. Bu hikayenin kahramanı Seyyid Nesimi. Şiirleri, yüzyıllardır bir sır perdesinin arkasında sadece yüzeydeki anlamlarıyla okunuyor. Peki ya asıl sırlar, kelimelerin ve harflerin derinliklerinde gizliyse, gelin Nesimi'nin ve hurufiliğin gizemli dünyasına birlikte dalalım. Nesimi'yi anlamak için yaşadığı dönemi anlamamız şart. 14. ve 15. yüzyıllar, bu topraklar güçlü imparatorlukların ve sert dini otoritelerin hüküm sürdüğü, sapkın fikirlerin en ufak bir kıvılcımının bile büyük bir ateşe dönüşebildiği tehlikeli bir zamandı. İşte tam bu fırtınalı dönemde Fazlullah Esterabadi adında sıra dışı bir adam ortaya çıktı. Bir kadı ailesinden geliyordu, yani statüsü ve rahat bir hayatı vardı. Ama o, her şeyi arkasında bırakıp kendini manevi bir arayışa adadı. Fazlullah'a göre ilahi gerçeklik ona rüyalarında vahyedilmişti. Öyle bir bilgiydi ki bu, peygamberlere bile verilmeyen sırlar içeriyordu. Bu bilgiyle Cavidan Name adlı eserini yazdı. Onun öğretisine göre evrenin ve ilahi sırların anahtarı harflerde ve kelimelerde gizliydi. Ancak bu radikal fikirler dönemin yöneticileri ve din adamları için büyük bir tehditti. Sonunda Fazlullah 1394'te Timurlenk'in oğlu Miran Şah'ın emriyle idam edildi. Peki bu son bir bitiş miydi? Tam tersine. Fazlullah'ın takipçileri korkuyla dağıldı. Fakat bu dağılma, hurufiliğin farklı coğrafyalara yayılmasına zemin hazırladı. Artık bir tarikat değil, Alevi, Bektaşi ve Mevlevi gibi diğer mistik akımların içine sızan bir felsefe haline gelmişti. İşte bu yayılma sürecinin en önemli ismi, Fazlullah'ın en sadık öğrencisi Nesimi'ydi. Hocasının fikirlerini şiirle damıttı ve onları halkın ruhuna işledi. Önce Anadolu'da Hacı Bayram-ı Veli'den destek aradı ama fikirleri yüzünden reddedildi. Sonunda hurufiliğin yeni merkezi olan Halep'e göç etti ve burada halk arasında büyük bir etki yarattı. Nesimi'yi anlamak için yaşadığı dönemi anlamamız şart. 14. ve 15. yüzyıllar, bu topraklar güçlü imparatorlukların ve sert dini otoritelerin hüküm sürdüğü, sapkın fikirlerin en ufak bir kıvılcımının bile büyük bir ateşe dönüşebildiği tehlikeli bir zamandı. Ümmi hatlar, doğuştan gelen 7 çizgiden oluşur. 2 kaş, 4 kirpik ve 1 saç çizgisi. Bu 7 hat, evrenin 4 temel unsuruyla anasırı erbaa çarpıldığında 28 sayısını verir. Bu sayı tam olarak Arap alfabesindeki harflerin sayısıdır. İstiva hattı, yüzü dikey olarak ikiye bölen sembolik bir çizgidir. Bu çizgi eklendiğinde saç çizgisi ikiye ayrılır ve toplam 8 hat olur. 8'i 4 temel unsurla çarpınca da 32 sayısına ulaşılır. Bu da Fars alfabesindeki harflerin sayısıdır. Bu felsefeye göre doğruluk manevi istivadır. Yüzümüzdeki simetri ruhumuzdaki dengeyi yansıtır. Nesimi tüm şiirlerinde bu sırrı işler. İnsan bedenden ibaret değildir, daha yüce bir varlıktır ve bu yücelik yüzünde yazılıdır. Peki Nesimi bu radikal fikirleri nasıl yaydı? Açıktan söylemesi mümkün değildi. Bu nedenle şiiri bir maske olarak kullandı. Onun şiirleri ilk bakışta klasik bir divan şairinin aşk, doğa veya sevgiliye olan özlemini anlatıyor gibi durur. Ama her dize, her kelime, her metafor aslında hurufiliğin gizli kodlarını ve sırlarını taşıyordu. Bu gizli dilin en çarpıcı örneği, ünlü Sığmazam Redifli gazelidir. Nesimi bu şiirde ruhunun ne kadar geniş olduğunu ve maddi dünyaya sığamayacağını anlatır. Her bir dizesi bir manifestodur. Ben de sığar 2 cihan, ben bu cihana sığmazam, cevher-i lamekan benim kevn-ü mekana sığmazam. Burada diyor ki, 2 cihan bile içime sığar ama ben bu dünyaya sığmam. Gerçek varlığının, sınırlı zamanın ve mekanın ötesinde mekansızlık cevheri olduğunu söylüyor. Enel hak sırrıyan ben yani sırrı hüvel hak. Hemin bu remzi bilürem bu remze ben sığmazam. Bu dize, tasavvuf tarihinin en büyük şehidi, Hallacı Mansur'un enel hak, ben hakkım, sözüne doğrudan bir göndermedir. Nesimi, tıpkı Mansur gibi, benliğinin ilahi varlıkta yok olduğunu ilan ediyor. Bu, bir kibir ifadesi değil,
ruhun Tanrı ile birleşmesinin en üst makamıydı. Nesimi'nin şiiri sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda hem onu otoritelerin baskısından koruyan bir kalkan, hem de inananları için ilahi hakikate giden bir yol haritasıydı. Gelelim günümüz araştırmacılarının hala çözmeye çalıştığı o kayıp kodlara. Bu kodlar ebced sistemine dayanıyor. Ebced, her harfe belirli bir sayısal değer atayan antik bir numeroloji sistemidir. Hurufiler için harfler sadece sembol değil, ilahi enerjinin ve kozmik düzenin sayısal tezahürleriydi. Nesimi'nin şiirlerindeki harflerin yerleşimi, kelime seçimleri ve tekrarları, gizli bir matematiksel düzeni işaret ediyordu. Onun divanı adeta batıni bir tefsir gibiydi. Şiirleri, Kur'an ayetlerinin ve kavramlarının mana derinliğini bu harf ve sayı gizemciliği üzerinden açıklıyordu. Nesimi'ye göre evrenin kendisi harflerin bir yansımasıydı ve bu nedenle kozmosun temelinde matematiksel bir düzen vardı. O da bir hurufi şairi olarak bu kozmik düzeni eserlerine ustaca yansıtmıştı. Nesimi'nin hikayesi dramatik bir sonla biter. Halep'te uluhiyet, tanrılık iddia ettiği gerekçesiyle idamına karar verildi. Takvimler 1417'yi gösterirken Memlük Sultanı'nın onayıyla derisi yüzülerek şehit edildi. O inancı uğruna ölmekten çekinmedi. Hatta bazı kaynaklara göre bu sonu adeta davet etti. Çünkü Nesimi için fiziksel ölüm bir son değil, ruhun ve bilginin yayılmasıyla gerçekleşen gerçek bir dirilişti. Onun kanının toprağa dökülmesi, tıpkı ekilen bir tohum gibi, inançlarının daha da filizlenmesine ve yayılmasına neden oldu. Bu trajik son, onu Hallacı Mansur gibi bir kahraman mertebesine yükseltti. Alevi Bektaşi geleneğinde Dar-ı Nesimi olarak anılan bu olay, inançları uğruna en büyük fedakarlığı yapmanın sembolü oldu. Derisinin yüzülmesi, fiziksel bedenin gelip geçici olduğunu, ancak ruhun ve inancın bu acının ötesinde, özgür ve ölümsüz bir varlık olduğunu kanıtlayan nihai bir göstergeydi. Nesimi yalnızca bir şair değildi. O harflerin, sayıların ve insan yüzünün ilahi sırları barındırdığına inanan gizemli bir düşünürdü. Şiirleri bir iletişim aracı, bir kalkan ve bir şifre anahtarıydı. O, en büyük eseri olan kendi hayatını, inancının en radikal kanıtı olarak sunmuş bir şehit ozandı. Bugün bile onun şiirleri kelimelerin ve harflerin ardındaki kayıp kodları arayanlar için zengin bir araştırma kaynağı olmaya devam ediyor. Bu mistik dünya hakkında sizin aklınıza gelenler neler? Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.